şunu diyorum hastalara. Sizin öksürüğünüzün nedeni akciğerleriniz değil, sizin öksürüğünüzün nedeni burun tıkanıklığı diyorum. Yani bu şekilde de çok muzdarip oluyorlar aslında hastalar. Burun nefesi deyip geçmemek lazım. Yani burun deyip geçmemek lazım. Çok hayati bir organ. Evet. Gribal enfeksiyonlarda, üst solunum yolu enfeksiyonlarında ya da bunların dışında burun tıkanıklığı nedir? Şöyle ki burundan nefes almak aslında sandığımızdan çok daha önemli. Yani biz burun solunumunu hiçe saydığımızda bunların hepsinden mahrum kalıyoruz aslına bakarsanız. Ağızdan nefes aldığını çoğu hasta fark etmiyor bile. Burun tıkanıklığı nedeniyle özellikle geceleri nefes almaktan muzdarip olan hastalarımız var. Bunu yıl boyu yaşarlar aslında. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Hocam son zamanlarda artan influenza, üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarımız mevcut. Yüksek ateş, üşüme, titreme, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı hastalarımızın sıklıkla bizim karşımıza geldiği şikayetleri. Evet. Yani sizin için de uygun olursa burun tıkanıklığı kısmına birazcık eğilmek istiyoruz. Gribal enfeksiyonlarda, üst solunum yolu enfeksiyonlarında ya da bunların dışında burun tıkanıklığı nedir? Burun tıkanıklığı kabaca direkt burundan nefes alamayıp bazılarının hastanın nefes alma durumu aslına bakarsanız. Tabii ki birçok sebebi olabilir. Enfeksiyonlar burun tıkanıklığının en sık gördüğümüz sebeplerinden. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları, influenza çok fazla burun tıkanıklığı yapan sebeplerden. Ama hiçbir enfeksiyon olmadan da tabii ki hastanın burun tıkanıklığı olabilir. Bir anatomik eğrilik varsa, burnun orta bölümündeki kıkırdakta, septum denilen kıkırdakta bir eğrilik varsa, bunun içinde polip varsa ya da kitle varsa bu hastalar burun tıkanıklığı yaşayabilirler. Bunu influenza'dan ayırt etme yolu influenza geçici bir burun tıkanıklığıdır ama bunu yıl boyu yaşarlar aslında. Yani çok uzun süren burun tıkanıklıklarına mutlaka bir kulak burun boğaz muayenesi gerekir. Altından eğrilik, polip gibi daha masum şeyler de çıkabileceği gibi kitle bile çıkabilir. O yüzden mutlaka 2 haftayı geçen burun tıkanıklarının ve kulak burun boğaz görüşünün alınması gerekir. Bir de işin öksürük kısmı var. Geçirilen viral ya da bakteriyel enfeksiyonlar ve burun tıkanıklıkları ile beraber bazı hastalarımızda geçmeyen öksürükler oluyor. Mesela ben kendi polikliniğimde bunları daha sık görüyorum. Yani öksürük deyince ilk akla gelen şey İşte acaba bronşit mi oldum, zatürre mi oldum, ama hastanın biz yaptığımız fizik muayenelerimizde işte akciğer seslerinde herhangi bir problem göremeyebiliyoruz. Akciğer röntgeninde herhangi bir problem göremeyebiliyoruz ve ben şunu diyorum hastalara. Sizin öksürüğünüzün nedeni akciğerleriniz değil, sizin öksürüğünüzün nedeni burun tıkanıklığı diyorum. Yani bu şekilde de çok muzdarip oluyorlar aslında hastalar. Aslında hastalar fark etmese bile bu hastalarda influenza'dan sonra yoğun uzun bir süre geniz akıntısı fark etmeden devam edebiliyor. Evet. Bu fark etmeden devam eden o arkadan geniz akıntısı da hastalarda sürekli bir öksürük hali oluşturabiliyor. Sürekli öksürüp orayı inflame etmek birazcık iritasyon sonucu öksürüğü şiddetini daha da artırıyor. Bir kısır döngü haline geliyor. O noktada geniz akıntısını kesmezsek eğer bu kısır döngü olarak çok uzamış, aylara uzamış öksürükler haline gelebiliyor. Evet, kronikleşebiliyor yani Evet. öksürükler. Burun tıkanıklığı nedeniyle özellikle geceleri nefes almaktan muzdarip olan hastalarımız var. İlerleyen zamanlarda daha şiddetli olgularda işte uyku apne sendromuna kadar, kalp damar hastalığını artıracak kadar, tansiyon hastası yapacak kadar hastayı değişen aralıkta boyutlar ulaşabiliyor. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Şöyle ki burundan nefes almak aslında sandığımızdan çok daha önemli. Burun gelen havayı ağzın aksine daha çok ısıtır, nemlendirir, mikroplardan arındırır. Aynı zamanda sinüslerde nitrik oksit denilen bir madde salgılanır. Bu da oksijenin akciğerlerdeki dolaşımını arttırır. Aynı zamanda da antimikrobiyal etkisi vardır nitrik oksitin, sizin de bildiğiniz gibi. Yani biz burun solunumunu hiçe saydığımızda bunların hepsinden mahrum kalıyoruz aslına bakarsanız. O yüzden hastaların burun solunumu yapması sandığımızdan daha önemli bir konu. Ağızdan nefes almak sık enfeksiyonu arttırır. Boğaz kuruluğuyla uyanır hastalar. Konforsuz bir yaşama sebep olur. Daha sonrasında horlamalar başlar. Horlamalar başladıktan sonra hala o kapalı buruna müdahale etmezsek bu horlamalar da aslında kronik hale geliyor gibi daha kabaca anlatabiliriz. Çünkü belli bir noktadan sonra o burnu düzelttiğimizde de horlamalar düzelmez hale geliyor. Alışkanlık haline gelebiliyor ağızdan nefes alma. Ya böyle birazcık kas gevşemesi gibi anlatabiliriz anlayacakları dilde. Belki insanların bir kronikleşiyor. Aslında başta burun tıkanıklığına müdahale etmek
horlama ihtimalini de azaltıyor. Sonradan horlayan ve apnesi olan birinde burun tıkanıklığını gidermek, sadece burun eğriliği ameliyatı yapmak çözüm olmayabiliyor. Evet. Bir de şöyle hastalarımız da var. Hocam ben çok sık hasta oluyorum. Acaba benim bağışıklık sistemimde bir problem mi var olarak gelen çok hasta oluyor bana günlük klinik pratiğimde. Yaptığım muayeneler esnasında hastanın burnunda problem olabileceğini görüyorum. Ve hastanın sorguladığımızda gündüzleri özellikle ve de geceleri ağızdan nefes aldığını çoğu hasta fark etmiyor bile. Hani sizin de az önce söylediğiniz gibi ağızdan nefes almak işte burunun fonksiyonu ısıtmak, nemlendirmek, mikroplardan arındırmak kısmını ortadan kaldırdığı için çoğu hastamız aslında ben çok hasta oluyorum, benim bağışıklık sistemim çok düşük olarak da bize başvurabiliyorlar. Evet. Hocam özetleyecek olursak burundan nefes almak gerçekten çok önemli, çok değerli. Ağızdan nefes almak çok böyle sürdürülebilir istediğimiz şeylerden değil. Burun nefesi deyip geçmemek lazım. Hani burun deyip geçmemek lazım. Çok hayati bir organ. Evet. Çok teşekkür ederiz Ben katkılarınız için. teşekkür ederim güzel Sağ olun. katkılarınız için.